Bazı kayıplar vardır. Adını söyleyemezsin. Bir sabah uyanırsın, dünya yerle bir olmuş. Ve sen bir daha hiç eskisi gibi olamazsın. Bu video, Japonya'nın küçük bir tepesinde rüzgarla konuşan bir telefon kulübesinin hikayesini anlatıyor. Ama sadece Japonya'nın değil, bu aslında hepimizin hikayesi. Çünkü kaybetmek evrenseldir ve sevdiklerimizle vedalaşmadan yaşamak belki de en derin yalnızlıktır. Videoya geçmeden önce belirtmek istiyorum ki sizlerin desteği bizim için çok önemli. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2011 yılında Japonya, tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biriyle sarsıldı. 9.0 büyüklüğündeki Tohoku depremi ve ardından gelen tsunami. Yaklaşık 21 insan hayatını kaybetti. Evler yıkıldı, şehirler su altında kaldı. Ama en çok kalpler paramparça oldu. O günlerde Japonya'nın Otsushi kasabasında yaşayan Itaru Sasaki, kuzenini bu felaketten önceki bir hastalık nedeniyle kaybetmişti. Onunla vedalaşmamıştı ve içinde bir boşluk vardı. İşte o yüzden evinin bahçesine eski bir telefon kulübesi yerleştirdi. İçine döşediği dönerli bir telefon ama bir hat yoktu. Çünkü bu telefon yaşayanların konuşmak için kullandığı ama ölenlerin belki de rüzgarla cevap verdiği bir yerdi. O kulübeye verdiği isim şuydu: Kazeno Denwa, rüzgarın telefonu. Bir sembol, bir köprü. Yaşayanlarla ölenler arasında sessiz ama derin bir bağ. Japon kültüründe doğa ve ölüm iç içedir. Shinto inancına göre ruhlar doğada var olmaya devam eder. Dağlarda, ağaçlarda, rüzgarda. Bu yüzden Japonlar için doğayla konuşmak aslında ölenlerle konuşmaktır. Ve Itaru Sasaki'nin kulübesi kısa sürede sadece onun değil, binlerce insanın uğrak yeri oldu. Depremde çocuğunu, eşini, kardeşini, öğretmenini kaybeden insanlar. O tepeye çıktı, kulübenin kapısını açtı, ahizeyi kaldırdı ve ağlaya ağlaya konuştular. Anne, neden bu kadar erken gittin? O gün elini bırakmamalıydım. Baba, beni affet. O telefon çalışmıyor. Evet. Ama kalpleri çalıştırıyordu. Peki sadece Japonya mı? Elbette hayır. Türkiye 1999'da, 2023'te, Endonezya 2004'te, Nepal, Haiti, Şili. Dünya haritasına baktığınızda her kıta bir acının tanığı. Peki neden biz de rüzgarla konuşmuyoruz? İstanbul'un bir tepesine, Hatay'ın bir mahallesine, belki Kahramanmaraş'ın sessiz bir köşesine böyle bir kulübe yapılabilir. Çünkü kaybı yaşayan herkesin konuşmaya ihtiyacı vardır. Yaz sadece gözyaşı değil, aynı zamanda anlatma ihtiyacıdır. Ve bazen dinleyecek kimse yoksa rüzgar yeter. Bir kadın eşini kaybettikten sonra kulübeye gelip her ay aynı cümleyi söylüyor. Bugün yine yaşadım ama sensizdi. Bir çocuk kardeşini kaybetmiş. Sen şimdi melek mi oldun diye sormuş telefonda. Ve en çarpıcısı, Sana söyleyemediğim her şeyi şimdi söylüyorum. Gideli yıllar oldu ama hala buradasın. bu cümleler bir kütüphane gibi. Ruhun raflarında saklı kalan acılar rüzgar kulübesinde ses buluyor. Belki bizler de bir gün rüzgarla konuşuruz. Bir telefon kulübesine girer, döner ahizeyi kaldırırız. Ve içimizden geçenleri, kalbimize taşıdığımız acıyı sessizce anlatırız. Belki cevap gelmez ama konuşmuş olmak bile iyileştirir. Rüzgar kulübesi bir yas mekanıdır. Ama aynı zamanda bir umut aracıdır. Çünkü kaybettiğimiz her şey bizde bir şey bırakır. Ve her konuşma iyileşmenin küçük bir adımıdır. Gidenlere sözümüz var. Biz buradayız. Hala sizi duyuyoruz. Ve rüzgar hepsini taşıyor. Depremler sadece şehirleri değil, hayatlarımızı da sarsar. Ardında yıkılan duvarlar değil, konuşulamayan vedalar, tutulamayan eller, tamamlanamayan hikayeler kalır. Ama bu kulübe rüzgarla konuşulan bir yer. Bize hatırlatır ki acı paylaştıkça hafifler. Rüzgar kulübesi kaybın sessizliğini duyan bir yer, bir umut sembolü. Belki telefon hattı yok ama o kulübede kurulan bağ dünyanın en güçlü bağıdır. Kalpten kalbe. Bugün sevdiklerimizi kaybetmiş olabiliriz. Ama sesimizi hala taşıyacak rüzgarlar var. Ve biz bu sessizliğin içinden
yeniden bir şeyler inşa edebiliriz. Yasımızdan anlayış, enkazdan dayanışma, acımızdan umut. Çünkü yaşamak sadece nefes almak değil, birbirimizin yarasına dokunabilmektir. Türkiye'ye de bir rüzgar kulübesi yapılsa ne güzel olurdu diyen kaç kişiyiz? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.